Ramazan gecelerinin olmazsa olmazı Nasrettin Hoca fıkralarıydı. İftar sonrası kahveler içilirken insanlar birbirlerine Nasrettin Hoca fıkrası anlatırlardı. İşte onlardan biri. Zengin bir adam iftar veriyor konuklarına. Akşam ezanı okunmuş. Herkes iftarını açmışken kapı çalıyor. Ev sahibi kalkıp kapıyı açıyor. Gelen Nasrettin Hoca. Hocanın elinde dürülü bir kağıt, üstü kırmızı mühürlü. Beyefendi bu mektup size der demez. Hoca hemen sofraya kuruluyor ve yemeye başlıyor. Ev sahibi şaşkın. Ya hoca, iyi de bunun üstünde benim adım yazmıyor. Üstü boş. Hoca çabuk çabuk yemek yerken. Beyefendi aceleye gelmiştir. Onun içi de boştur. İşte bu bir Ramazan'a ait Nasrettin Hoca fıkrası. Ve yine Ramazan ve Nasrettin Hoca denilince elbette anlatılan bir hilal fıkrası vardır. Hocanın yolu bir gün Sivrihisar'a düşüyor. Bakıyor bütün insanlar evin çatılarında, minarelerde, yüksek yerlerde. Herkes gökyüzüne bakıyor. Hoca şaşkın. Hayrola ne bakıyorsunuz? Ramazan gelecek de hilali bekliyoruz, hilale bakıyoruz. Hoca güler. Yahu siz bir hilale bakıyorsunuz. Bu şöyle tepsi kadar olunca bizim orada kimse bakmaz. Nasrettin Hoca demek elbette ki gülmek demektir. Ve Nasrettin Hoca'nın türbesine gidenler mutlaka gülerlerdi. Eğer gülmezlerse mutluluk onları terk ederdi. Buna inanılıyordu. Bir fıkra daha var. İstanbul'a ait anlatılan. İçinde Nasrettin Hoca var ama fıkranın kahramanı Nasrettin Hoca değil. Padişah 3. Murat döneminde 1574-1595 bir adam Nasrettin Hoca'nın soyundan geldiğini iddia ediyor ve kendine maaş bağlatmak istiyor. Ben Nasrettin Hoca'nın torunuyum. Bana maaş bağlayın diye saraya geliyor. Padişahla görüşecek. Katırla geliyor, katırını oradaki nöbet davuluna bağlıyor, içeri giriyor. Tabii katır bu, yerinde durmuyor. Hareket edince davul devriliyor. Davul ses çıkarınca o sırada sarayın dış bahçesinde onlarca katır Kabe'ye hediyeler götürecekler. Hepsi hazırlanmış, hayvanlar ürküyor, başlıyorlar koşmaya. Büyük bir kıyamet kopuyor saray bahçesinde. 3. Murat huzursuzlanıyor. Nedir bu gürültü? Efendim bir adam var kapıda. Nasrettin Hoca'nın akrabası olduğunu söylüyor ve maaş bağlatmak istiyor. Fakat katırını nöbet davuluna bağlamış. Bu patırtının nedeni o efendim. Bunun üzerine 3. Murat diyor ki Nasrettin Hoca'nın akrabası olduğunu mu iddia ediyor? Aman belgeye gerek yok. İstediği maaşı verin gitsin. İkinci Dünya Savaşı başlamış 1942. Ve Türkiye'nin sesi ünlü bir sinema oyuncusunu Amerika'dan konuk ediyor. Canlı yayın, Türkiye'de herkes onunla yapılan radyo söyleşisini dinliyor. Türkiye'de herkes radyonun başında 1942 yılının Aralık ayında çok ünlü bir sinema oyuncusu Charlie Chaplin, Charlo bize seslenmiştir. Ve o söyleşisinde Charlie Chaplin bir Nasrettin Hoca fıkrası anlatıyor. Anlattığı fıkra şu. Bütün Türkiye bu fıkrayı dinledi Charlie Chaplin'in ağzından. Tabii ki tercüme edilerek. Hocanın bir gün kapısı çalınıyor. Hoca kapıyı açıyor, komşusu. Ya hoca eşeğini ödünç alabilir miyim? Eşeğim burada değil. Adam tam gidecekken eşek ahırda anırıyor. Komşu bozuluyor. Hoca utanmıyor musun şu koca sakalınla yalan söylemeye? Nasrettin Hoca şu karşılığı veriyor. Be adam, bana mı inanacaksın eşeğin anırmasına mı? Bunu anlatmıştır işte bize Charlie Chaplin ve demiştir ki Türkiye'de beni dinleyenlere, sevenlere mesajım şudur. İnsanlık artık bir karara varsın. İnsanların konuşmalarını mı dinleyecekler yoksa eşeklerin anırmalarını mı? Charlie Chaplin hedefi belli. Adolf Hitler. Ve bu radyo söyleşisinden sonra ülkemizdeki bir gazete o radyo konuşmasını, Charlie Chaplin'in söylediklerini tam sayfa yayımlıyor. O dönem Almanların baskısıyla gazete 2 aylık kapatma cezası alıyor. Bunun da anlamı şudur. Tarihte Nasrettin Hoca ve Charlo bir kez yan yana gelmiştir. Onda da bir gazeteyi 2 aylığına kapattırmışlardır. Fakat 2. Dünya Savaşı'yla Nasrettin Hoca'nın bağını kuran
Charlie Chaplin değildir. Ondan önce biri daha vardır. İlk Charlie Chaplin bu bağı kurmamıştır. Ondan önce 1930'lu yılların sonundayız. Fransızlar kendilerini Alman ordularına karşı savunmak için büyük bir savunma hattı hazırlamışlardı. Maginot hattı. Almanlar burayı geçemez diyorlardı. Ve 1930'ların sonunda Ankara'da diplomatlar toplantı halinde yabancı elçiler, aralarından biri Maginot hattını soruyor Mustafa Kemal Atatürk'e. Beyefendi, Fransızlar diyor ki Almanlar asla Maginot hattını aşamaz. Çok güçlü bir savunma hattı. Sizin düşünceniz nedir? Atatürk gülerek yanıt veriyor buna. Maginot hattı mı? Onun benzeri bizde, Anadolu'da var. 4 tarafı açık, önünde kilitli bir kapı olan Nasrettin Hoca Türbesi. Ve gerçekten Atatürk haklı çıkıyor. Alman orduları kısa bir sürede Maginot hattını geçip Paris'i işgal ediyorlar. Mahya ışıklarından bu kadar. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysek affola.